Selamlar dostlar, yeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Elden Ring Night Rain oyunundaki gibi orada bir zıplama platformu gibi bir yer var. Üstüne geldiğinizde zıplama tuşuna bastığınızda sizi bu şekilde çok fazla yükseğe zıplatabiliyor. Bu videoda bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Evet, hemen Content Browser'ımı açıyorum. Ctrl Space yaparak daha sonra buradan hemen bir klasöre gireyim. Buradan Tutorials klasörünün içinde oluşturacağım. Sağ tıkladım. Daha sonra Blueprint Class'a tıklıyorum. Sonra buradan bir de aktöre tıklıyorum. Ve bana bir adet aktör oluşturmuş oldu. Buradan Blueprint aktör alt tire jump platform olsun bunun adı. Daha sonra bunun içine açıyorum. Buraya şimdi bir adet sol üstte Components kısmına Static Mesh ekleyeceğim. Bu olmayacak tabii ki. Normal Static Mesh. Daha sonra buna tıklıyorum. Burada Static Mesh kısmı var. Yine seçip de ayarlayabilirsiniz ama ben buradan şuradan bunun adını alacağım. Uğraşmamak için hemen buradan adını yazıyorum. Platformumu seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu benim zıplama platformum olacak. Daha sonra buradan Compile Save diyeyim hemen. Buraya bir adet collision eklememiz gerekiyor. Ben burada Box Collision kullanacağım. Şöyle bunu daha sonra şöyle birazcık yukarıya alalım. Bunun alanını tabi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Karakter buranın içine girdiğinde aslında etkileşim başlamış olacak. Şöyle iyi mi? Bu şekilde iyi gibi. Biraz daha belki büyütebiliriz. Şöyle. Aynen. Şimdi compile save yapalım. Daha sonra buradan en aşağıya gelip buradan box collision seçili. Sonra burada details kısmında en altta gelip görmüş olduğunuz events kısmından on component begin overlap ve on component end overlap'i almamız gerekiyor. Yine box'a giriyorum. On component end overlap'i alıyorum. Daha sonra burada işlemlerimi gerçekleştireceğim. Bunlara ihtiyacımız yok. Silebiliriz. Buraya hemen bir adet branch ekliyorum. İkisine birden ekleyeyim hatta. Burada karakter kontrolü yapacağız. Şöyle yapacağız. Other aktörü alıyoruz. Buraya eşittir diyoruz. Ve daha sonra buraya da get player karakter yazıyoruz. Burayı da buraya bağlıyoruz branch'e. Yine aynı şekilde şurada da yapalım onu. Other aktör. Buraya bağladık. Şimdi bizim burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim önce karakterlerin ana yani en üst sınıfı olan cast to karaktere cast atmamız gerek ve buradan bizim bir adet komponent almamız gerekiyor. Object bu arada other aktör olacak. Buradan bizim almamız gereken komponent get movement component. Çünkü bizim jump dediğimiz olay tamamen buradaki movement komponentin içinde. Get karakter movement'ı alıyorum. Daha sonra buradan bizim yeni jump değerini set etmemiz gerekiyor. Burada set jump yazarsak bakalım çıkacak mı? Aynen. Burada tabi bir sürü ayar var. Bizim burada ilk olarak set jump z velocity almamız gerekiyor. Bu bizim yüksekliğimizi ayarlayacak olan değer. Bu normalde şuraya gelip karakterinize karakter movement'a girdiniz. Buraya zaten jump yazmışım. Görmüş olduğunuz gibi detail kısmına jump yazıyoruz. Ve burada jump z velocity yani bizim normalde space'e bastığımız zıplama değerimiz 700'müş. Bunu 700'den atıyorum biz kaça çıkartacağız? 3500 olsun. Tabi deneye deneye ayarlayacaksınız. Daha sonra burada aynı şekilde geri ayarlamam lazım. Ama burada bir de cast yapmamak için şurayı ya da isterseniz bunu da olabilir ama biz burada karakteri değişken olarak atayalım. Burada değişken olarak atadık. Sonra burada bu değişkeni kontrol butonuna basarak geldim ve buraya bıraktım. Direkt olarak get etmiş oldum bunu. Alt tuşuna basarsanız da bu şekilde set etmiş oluyorsunuz. Hemen bunu silelim. Bize get lazım. Ya da direkt böyle getirip bırakıp seçebilirsiniz. Daha sonra buradan yine get karakter movement diyeceğiz. Get karakter movement'ı aldım. Daha sonra yine bunu almam gerekiyor. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Zaten oradan çağırmıştık. Bunu geri 700 değerine taşıyorum. 700 olacak çünkü hep 3500'de kalmasını istemiyoruz. Şu anda mesela
Hemen compile save diyelim. Harita kısmına geldik. Artık bunu haritamızın, dünyamızın istediğimiz yerinde kullanabiliriz. Bir hata yapmadıysak hemen tutorials kısmından bunu geliyoruz, çağırıyoruz buraya. Daha sonra bunu save edelim. Şurada da play from here dersek görmüş olduğunuz gibi artık zıpladığımızda karakterimiz 3500 değerinde zıplıyor ve daha sonra o box collision içinden çıktığında normale dönüyor. Burada hemen birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. O da şu olacak. Hemen içine girelim. Burada mesela bir ses oynatmak istiyorsunuz. Bu sesi burada da oynatabilirsiniz ama burada şu anda daha kolay. Bill Gates LinkedIn'den bildirim atma. Şimdi ne dedik? Bill Gates bizim şeyimizi dağıttı. Ses ayarlama. Evet, hemen onu gösterelim. Şimdi bizim burada karakterin zıpladığına emin olmamız lazım. O yüzden burada karakter movement'tan ne alabiliriz? Bizim bu şekilde engine'in oluşturduğu işte is swimming, is moving on ground, is flying gibi şeyler var. Burada biz is falling'i alacağız. Aslında is falling, is jumping gibi düşünebilirsiniz. Zıplıyor muyuz, zıplamıyor muyuz? Bunu anlayabiliyoruz buradan. Daha sonra buradan bir branch atıyorum. Buraya yine B'ye basılı tutarak ya da buraya da yazabilirsiniz. Daha sonra bunu buraya bağlıyorum. Eğer biz bu alanın içinden çıktığımızda biz yani is falling durumundaysak bizim burada true kısmında atıyorum play sound 2D. Bunu oynatabiliriz. Buradan da atıyorum benim burada bir sesim vardı. Neydi o? Swoosh muydu? Neydi ya? Bu whoosh. Aynen whoosh. Böyle garip bir ses. Bunu mesela şurada start time'ını ben 0.1 yapayım. Benim için çok daha iyi oluyor. Bu sesin başı birazcık boşluk. O yüzden buradan ayarlıyorum. Daha sonra mesela geldim, oynattım. Bakalım nasıl olacak. Mesela şu an içinden çıktığımda normalde şeyin tetiklenmesi lazım. O sesin ama is falling durumunu ayarladığımız için tetiklenmiyor. Geldim. Zıpladım. Biraz fazla gelmiş olabilir ses. Görmüş olduğunuz gibi karakter zıplamış oldu. Tabii benim karakter koşma mekaniği olduğu için şöyle koşarken görmüş olduğunuz gibi daha ileri gelebiliyor. Onun dışında buraya atıyorum ne eklenebilir? Air control eklenebilir. Hemen şuradan hatta buradaki her şeyi ekleyebilirsiniz. Mesela burada air control bizim havadayken işte sağa sola nasıl ne kadar hareket edebileceğimizi belirliyor. Burada mesela air kontrolü arttırmak istiyoruz. Şuradan air control diyelim. Set air control yapalım. Bu normalde 0.35'miş. Biz bunu atıyorum 5 değerine getirebiliriz. Buradan hemen 5 yapıyoruz. Bunu burada ayarlarken bu sefer delay kullanacağız. Çünkü yoksa buradan direkt sıfırlanır. Atıyorum 3 saniye sonra buradaki değer neymiş hocam? 0.35. Onu kopyaladım hemen. Daha sonra buradan şuradan çekebilirim. Set Air Control diyorum. Bunu hemen 0.35'e ayarlıyorum. Şurayı bağlayayım. Daha sonra bunu şu şekilde daha düzgün bir konuma ayarlayayım şunu. Aynen böyle kalabilir. Hatta burayı şu şekilde yapabilirsiniz. Başlattık şurayı. Küçültelim bunu. Küçültebilirsek. Sonra buraya görmüş olduğunuz gibi dünyayı yerleştirdiğim için burada bizim debug seçeneğimizde bu çıkıyor, bu nesne. Bunu seçiyorum. Daha sonra oyunumu açıyorum. Üstüne geldiğimde görmüş olduğunuz gibi şu an üst taraf çalışıyor. Yani bizim jump z velocity'mizi 3500'e çıkardı. Zıplarsak şu anda zıplamış olacağız yani 3500 değerinde. Çıktığımızda da görmüş olduğunuz gibi direkt 700'e geri döndürdü. Ama diğer tarafını çalıştırmadı. Hemen üstüne gelip bir daha zıplıyorum bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta şurası da 3 saniye sonra tetiklendiği için hemen 0.35'e değil 3 saniye sonra 0.35'e geçiriyor. Bu şekilde karakterimizi burada castleyip daha sonra işte jump z velocity'sini 3500'e air kontrolünde 5'e çekmiş oluyoruz. Daha sonra da box collision içinden çıktığımızda da buradaki viewport'ta şunun içinden çıktığımızda geri eski haline dönmüş oluyor. Bu şekildeydi. Onun dışında
Buraya istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Yine atıyorum farklı efektler eklemek isterseniz yine buradan ekleyebilirsiniz buralara. Onları bu videoda göstermeyeceğim ama bir sonraki videoda eğer isterseniz farklı efektler nasıl ekleniyor falan diye yorumlara gelirse onları da gösteririm arkadaşlar. Onun dışında videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.